Sevgili arkadaşlar, Para Analiz ve Föş ortak kanalındasınız. Bir kez daha karşınızdayım. Arkamı görüyorsunuz herhalde. Burası benim çalışma odam ve önümüzdeki bir yılda buradan dışarı pek adım atacağımı zannetmiyorum. Çünkü Rus aşısı henüz güvenilir olduğu ispat edilmedi. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız ve İşte Amerika'da Center for Disease Control gibi referans kurumlardan onay almadan da ben kimsenin aşısını yaptırmam. Ama aşı olsa dahi bunun üretim yani sanayi boyutlarda üretime geçmesi zaman alacak. Bugün Bloomberg'te bir yazı vardı. Yani 2-3 milyar tek vuruşluk iğne, şırınga bir o kadar da tüp imal edeceksiniz. Yani bu kapasite ulaşmak ve bunları dağıtmak, işte Türkiye'nin gibi ülkelerin ücra yerlerine eriştirmek ve insanları aşı olmaya ikna etmek bir yıl daha sürebilir. Sevgili arkadaşlar, biliyorum artık benim kara kehanetlerimden bıktınız. Gerçekten ben de bıktım ve artık hayattan da bıkma şeyine, safhasına geçtim. Yakında arkada bir ilmik görebilirsiniz. Ve hatta belki böyle şanlı bir gidiş yapayım diye videonun ortasında kendimi asabilirim. Ama maalesef haberler çok karamsar. E, Dün iki tane önemli makale okudum. Birisi Carmen Reinhardt ve Vincent Reinhardt yazdı. Foreign Affairs'de yayınlandı. Ve bu iki kıymetli yazar şu anda içinde bulunduğumuz resesyonu bir resesyon veya kriz değil, ikinci büyük buhran olarak yorumluyor. İkincisi ise IMF'nin bloglarından biri. Gelişmekte olan piyasalar için henüz kötü günler bitmedi şeklinde özetleyebilirim. Büyük ölçüde bunlardan aldığım alıntılarla yayın yapacağım için kimseden çaldığım zannedilmesin diye size göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz Foreign Affairs'den bütün patent hakları saklı kalmak kaydıyla bizim sitemize koyduğumuz özettir. O da adresi de www.paturkey.com. Bu birincisi. Bakın pandemic depression kelimesini kullanmışlar. Yani bunun en az büyük buhran kadar kötü olduğunu söylüyorlar. Bu da taze bir IMF blogu. I am not out of woods, insolvency risk rising. Titrin ikinci kısmını ben uydurdum. Bunu da www.paturkey.com'da bulabilirsiniz. Her iki makalede ülke bahsetmiyor. Dünyayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler diye ikiye ayırıp analizlerini o kanaldan yürütmüşler. Ama bu kadar etkilenmemin sebeplerinden biri hemen her satırda Türkiye için ve Türkiye'de ekonomi politikası yapanlar için çok önemli dersler buldum. Aynı zamanda iş insanlarının da kendilerini geleceğe hazırlamaları açısından fevkalade yararlı bulduğum için büyük ölçüde bugünkü yayınım bu iki makale üzerine kuruyorum. Sizden de okumanızı öneririm. Eğer bir gün video çekmekten ve siteye yazı girmekten vakit bulabilirsem bunları tercüme edeceğim. Şimdi arkadaşlar kapitalizm tarihinde kapitalizmi yıkılma veyahut da insanlık tarafından terk edilme sınırına getiren iki tane büyük buhran yaşadık. Bunlardan birincisi malum 1929-1939. O biraz Amerika'nın işte Keynesyen ekonomi politikası benimsemesiyle ama büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı ile bitti. İkincisi ise Amerika'da eşik altı ipotek kriziyle başlayıp yine dünyanın pek çok kısmına yayılan ve 2011 yılında da Avrupa'nın perifer çevre ülkelerinde kendini gösteren büyük finansal kriz dedik. Burada da hakikaten kapitalizm yıkılma sınırına geldi ve oradan geri adım attı. Şimdi Reinhardt içinde bulunduğumuzun 2008 krizinden daha ağır olduğunu ve sadece büyük buhranla karşılaştırılabileceğini söylüyor.
Ve şöyle bir araştırma yapmışlar. Bu arada Carmen Reinhardt ve Kenneth Rogoff, daha önce de bahsettim. Dünyada mali ve hatta işte ekonomik krizler hakkında, borç krizleri hakkında en iyi bilinen uzmanlar. Yani bu konuda bir şey yazdığınız zaman referans olarak bu iki isimden birinin çalışmasını muhakkak gösterirsiniz. Ve Reinhardt'ların çalışmasına göre böyle bir şu anda içinde bulunduğumuz bir pandemi buhranından çıkmak için dünyanın pandemi buhranı öncesi ekonomik anlamda zirvesine geri dönmesi için 6 ila 8 yıl gerekiyor. Ortalama ortanca hesapları üzerinden gitmişler. Ben de bunu fevkalade gerçekçi buluyorum. Niye gerçekçi bulduğumu ve makaleden alıntı yaparak anlatmadan önce size bir şey daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu 11 Ağustos zannediyorum. 11 ne bu? 11 Ağustos vasıtasıyla günü itibarıyla büyük ülkelerde ve dünyada günlük hasta sayısı 300 bine yaklaşırken şuraya bakın. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya kırılıyorlar. Ha, ötekilerde de var, düşüyor veya artıyor, ama niye bu 4 ülkeyi bahsettim? Çünkü bunlar kendi aralarında toplam dünya üretiminin %35, %40'ını gerçekleştiriyorlar. Ve buralarda salgının yavaşladığına dair de hiçbir bilgimiz yok. Hatta dün, 2 gün önce özür dilerim, okudum. Neil Kashkari, Fed guvernörü ve çok ünlü bir tıp uzmanı, Türkiye'deki dostlarımdan da tetkik ettirdim. Hakikaten bu konuyu bilen bir adam. Ortak bir mektup yazdılar New York Times'a ve salgının bu şekilde denetimlerle, kısmi karantinalarla, işte sosyal mesafe uyarılarıyla baş edilemeyeceğini, Eylül sonunda Amerika'da günlük vaka sayısının 100 bini aşabileceğini ve tek çarenin en az 6 hafta bütün ülkeyi evine kapatmak olduğunu söylediler. Burada Türkiye'nin alacağı dersler başlıyor. Sevgili arkadaşlar, bizde de resmi vaka sayısı dün 1200'ü geçti ve Haziran başına döndük. Halbuki Haziran başındaki arşivlerinizi açıp bakarsanız Ağustos'a geldiğimizde biz bu virüsü Türkiye'den silmiş olacaktık. Üstelik 1212 vakanın da ben gerçekçi bir rakam olduğuna inanmıyorum. Bu konuda para analizde bir hesap yaptım. Bana sorarsanız evine gönderilen hafif hastalar ve asimptomatik, yani taşıyıcı olup da hiçbir semptom göstermeyen hastalarla birlikte günde 3000 civarında vakaya erişmiş olabiliriz. Bir de tabii şu tabloyu bir daha göstereyim. Çünkü burada dikkat ederseniz Rusya'da hala günde 6000 vaka var. Biz de Rus turist geldi diye seviniyoruz. Acaba bu turistlerden test olduklarına, antikor negatif veyahut da korona negatif çıktıklarına dair bir belge isteniyor mu diye merak ediyorum. Belki de isteniyordur, bilmiyorum. Zaten Türkiye'de durumun ne kadar zor olduğunu böyle benim gibi tahminlerle, işte bozguncu iddialarla anlatmanın gereği de yok. Okullar açılmıyor. Uzaktan eğitimle açılacak. Odin kısmet ederse 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilecek, ama bir kez daha söylüyorum, benim tıbbi araştırmalardan anladığım kadarıyla biz Eylül'de Ekim'e geldiğinde 2003 bin vakayı resmi olarak bulacağız. Dolayısıyla biraz sonra anlatacaklarımın hemen hepsinin orijinal makalede Türkiye'nin adı geçmese de Türkiye için geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve hepinizden gerek bireysel hayatınızda gerek ekonomik kararlarınızda çok dikkatli davranmanızı rica ediyorum. Peki niye seneye aşı bulunacak? Bundan da eminim. Yani aşırı bir karamsarlık içinde de değilim. İnsanlık bu konuya milyarlar yatırıyor ve tıp teknolojisi çok gelişti. Muhakkak bir aşı bulunacak. Ama bunun gelecek senenin sonuna kadar işte Föş gibi evinde oturan ihtiyar orta halli bir adama ulaşması sürer. O zaman gelecek senenin sonunda salgın bitecekse bunun yaraları niye 6-7 yıl sürüyor? Sebeplerini anlatıyorlar Reinhardt'lar. İlki ihracat ve turizm. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün tahminlerine göre bu sene
dünya ticareti %13 ile 31 arasında daralacak. Çok geniş bir hata bandı ama ben anlayış gösteriyorum dünya ticaret örgütünde. Çünkü hiçbir hesabını yapamadığınız bir değişken var. Trump hıyarı her gün yeni bir ülkeyle başına bela çıkartıyor. Bir de mesela Çin'de bugün Brezilya'dan gelen tavuk kanatlarında virüs bulundu. Yani bu tip ihracata engeller de var. Çok özür diliyorum sizden. Ee, ihracat çok ağır bir darbe alacak dünya ticareti. Ve dünya ticareti bu boyutta daraldığı zaman da bu ticareti yapan şirketlerin içinde KOBİ'ler veyahut da orta boyutta olanlar bir yıl daha dayanmakta zorlanacaklar. Gerek Reinhardt gerek IMF bloğu iflasların artacağını söylüyor. Bu konuda Euler Hermes de çok detaylı bir rapor yazdı. O da para analiz sitesinde var, bakabilirsiniz. Bir buçuk yıl içinde, yani özür dilerim, 2019 başından 2021 sonuna kadar ülkelerde ortalama iflaslar %35 artabilir. Şimdi turizm daha da büyük bir sıkıntı. Çünkü özellikle Amerika'yı çok yakından tetkik ediyorum. Amerika tarafından, CIA tarafından maaş aldığım için değil, en çok veri oradan geliyor. Hükümetler karantinalar ve sokağa çıkma yasağı ilan etmeseler dahi bilinci yüksek insanlar veyahut da işte hastalığa kapılmaktan korkanlar gönüllü olarak evlerine kapanıyorlar. Gönüllü olarak evine kapanan insanlar da tabii gidip 2000 kilometre ötede bir ülkede, salgından kırılan bir ülkede hapis kalmak istemez. Dolayısıyla turizm çok ağır yara alacak. Ve belki yıllarca kendine gelemeyecek. Bu ikisi çok büyük sorun. Bununla bağlantılı olarak, ki ben buna kesinlikle katılıyorum, Reinhardt'lar emtia fiyatlarında çok sert gerilemeler bekliyorlar. Evet, şu anda petrol bildiğim emtia benim. Altını katmıyorum. Altın değer kazanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ben enerji piyasasından biraz anlıyorum. Öteki emtiaları takip etmiyorum. Dünyadaki en güncel verileri fiyatlıyor. Ve dünya talebinin artacağını varsayıyor. Ama Reinhardt'ların benim kesinlikle katıldığım senaryomda gelecek sene yollar yeniden boşalacak. Kış aylarında özellikle. Ve petrol talebi çok düşecek. 20 dolara kadar düşebilir. Tabii bu Türkiye gibi bir ülke için çok iyi bir haber. Çoğu petrol ithalatçısı olan ülkeler için de iyi haber. Ama gelişmekte olan ülkeler için ve özellikle de ABD için, gelişmiş ülkeler arasında çok kötü haber. Çünkü ABD artık dünyanın en büyük ihracatçısı olmuştu. Ve 2-3 eyalet, sanırım Oklahoma, Texas, başkaları da var, aklıma gelmiyor, büyük ölçüde artık kaya petrolü ve gazından para kazanıyorlardı. Oralarda çok derin bir depresyon göreceğiz. Başka bir etkisi daha var. Petrol fiyatları o seviyeye düştüğü zaman enerji endüstrisinde yatırımlar duruyor. Yani senede dünya çapında konuştuğumuzda 500 milyar, 1 trilyon dolar enerji yatırımı durduruluyor. Enerji yatırımları da bütün ülkelerden tedarik yaptığı ve pek çok ülkede yapıldığı için dünyanın daha derin bir resesyona girmesini sağlıyor. Neden oluyor? Şimdi tabii bunların üzerine gelişmekte olan ülkelere dönersek, şu anda şu ana kadar salgında başarılı bir mücadele verdiler. Bunu kimse inkar etmiyor. Çünkü merkez bankaları Fed'i taklit edip para basmaya başladı. Hükümetler de parayı borç alıp halklarına mali destek yaptılar. Doğrusu budur. Sonuna kadar destekliyorum. Ama artık bunun sonu geliyor. Sizin paranız rezerv para değilse sonuna kadar para basamazsınız. Basarsanız işte Türkiye gibi olur. Bir noktada o para halkın ihtiyaçlarına değil, mali piyasalara gider. Spekülatif amaçlarla kullanılır ve borsada balon olmaya başlar. Döviz piyasasını kontrol edemez hale gelirsiniz. Bu gerçek bütün gelişmekte olan, Çin haricinde konuşuyorum, bütün gelişmekte olan ülkeler için doğru. Bir de tabii Merkez Bankası'ndan borçlanamıyorsanız ve halkın mali destek ihtiyacı devam ediyorsa o zaman gidip piyasalardan borçlanacaksınız. Ama piyasalar size ne kadar süreyle borç verir bu kesin değil. Eğer bu risk iştahı devam ederse borçlanabilirsiniz. Tabii piyasadan alacağınız bir gelişmekte olan ülke için piyasadan alınacak olan borç
merkez bankalarının bedava bastığı paradan çok daha pahalı olacak. Türkiye'den bir örnek vereyim. Geçen videomda da bunu Türkiye borcunu ödeyebilecek mi diye detaylarıyla anlattım. Bizim işte euro tahvillerin getirileri en kısa vadeli 6'dan başlayıp 30 yılda 8'e kadar çıkıyor. Yani dolar bazında borçlanmaya %7 ödüyorsanız ortalama %10-15'te devalüasyon koyun, yıllık %22 faiz ödeyeceksiniz. Bu durumda olan pek çok ülke var. Çoğu bunu kaldıramaz. Gelişmekte olan ülkeler bir yandan salgınla başa çıkamıyorlar, bir yandan da artık maliye ve para politikasında manevra alanları ortadan kalkıyor. Dolayısıyla salgın kışın daha da azarak devam ederse bu ülkeler çok zor durumda kalacak. Bakın size bir kez daha en çok vaka gösteren ülkeleri göstereyim. Amerika, dediğim gibi burada kaya petrolü batacak. Hindistan günde 54 bin vaka. Brezilya 45 bin, Rusya 6 bin ama yani orada da galiba biraz verilerle oynuyorlar. Burada İran'da var. İran'da 2548 vaka diyor ama İran'da hemen hemen halkın yarısının enfekte olduğunu meclis tutanaklarından öğrenmiş bulunuyoruz. Güney Afrika 500 binden fazla vaka var. Endonezya ve Filipinler gibi Asya'nın ikinci Çin'i olması beklenen ülkelerde de virüsler artıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler çok zor durumda kalacaklar. Özellikle Fed'in bastığı para Amerikan ekonomisini kurtarmaya gidip sınır dışına taşmayacaksa, Avrupa Merkez Bankası Avrupa'yı kurtarmakla meşgul olacaksa, o zaman bu iki ülkenin yaptığı parasal genişlemenin gelişmekte olan ülkelere de çok faydası olmaz. Bizim gibi %12 enflasyonu olan ülkeler bu konuyu çok iyi düşünmek zorundalar. Özellikle Merkez Bankası rezervleri hızla azalıyorsa ve buna rağmen de dün itibariyle benim şahsi kanaatim, bu ispat edemem, kamu bankaları hala döviz kurunu kontrol etmeye çalışıyorlardı. Ve kışın çok ihtiyacımız olan, belki zaruri ihtiyaç maddelerini ithalatta kullanacağımız olan dövizlerimiz birkaç bakanın ya da politik şahsiyetin kişisel kaprisleri ve hiç kimsenin inanmadığı ekonomi politikalarını tatbik etmek uğruna har vurup harman savruluyordu. Devam edelim. Yine Reinhardt'ların makalesine dönüyorum. Eğitim çok büyük bir sorun. Bizde de biliyorsunuz dün Sayın Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. Eylül'ün ilk 21 günü uzaktan erişimle eğitim yapılacak. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Virüsle ilgili söylediklerimle birleştirdiğimde ben en azından ilk sömestrde okulların açılacağını zannetmiyorum. Şimdi uzaktan eğitimde de çok ciddi bir gelir adaletsizliği sorunu ortaya çıkıyor. Yani herkesin evinde Wi-Fi yok arkadaşlar. Veyahut da bağlantı çok zayıf. Bunun da ötesinde zenginler, işte biz de olarak, para analizi olarak Temmuz'da bir dizi sanal seminer düzenledik. Karşılığında da tabii ücretimizi aldık. Zenginler çocuklarını bu yolla da eğitebilir. Ama fakirler için bu söz konusu değil. Dolayısıyla yeni nesil, yani 1-2 yıl içinde iş hayatına atılacak olan nesil çok zor şartlarda başlıyor. Bir, zaten çok hızla değişip 21. yüzyılın teknolojisine uyması gereken becerileri eksik. Özellikle Türkiye'de böyle bir durum. Bir de herkesi İmam Hatip'e göndermeye kalkarsanız tabii o zaman hiç becerileri olmaz. Çünkü İmam Hatipler, asla aleyhlerine konuşmuyorum, din bilgisi öğretmekle görevlidirler. Halbuki şu anda bizim daha fazla imama değil, daha fazla analitik problem çözebilen ve sık değişen kariyer şartlarına adapte olabilen esnek düşünce sahibi gençlere ihtiyacımız var. Arkadaşlar, şimdi bu nesil bir de uzaktan eğitimden kaybedecek. Ve iş aramaya çıktığında da şirketlerin iflaslarının %35 artacağını söylemiştim. Klasik düşük becerili gençlere iş sağlayacak, Türkiye özelinde, perakende, işte turizm sektöründe
çalışma, AVM'lerde çalışma gibi alanlarda iş imkanlarının daraldığını görecek. Size bir rakam daha vereyim, daha önce de verdim. Mayıs, Haziran'ın da bir kısmını kapsayan TÜİK istihdam anketinde Türkiye'de genç işsizliği %25. Resmisi bu. Gayri resmisini artık size hesap edin. Daha şimdiden %25 genç işsizimiz var. Bu rakamı, yani genç nüfusun %25'ini daha 3 yıl, 5 yıl sırtımızda taşıyacaksak bu toplumun kalkınması çok güç olur. Ama genelde Reinhardt'ların iddiası, toplumun her kesiminde gelir adaletsizliği artıyor. Çünkü yani benim e-ticarete erişme şansım var. Benim internet üzerinden bankacılık yapma şansım var. Ama Anadolu'da yaşayanların böyle bir şansı yok. Afrika'da, Hindistan'da yaşayanların, Latin Amerika'da Amazon yerlilerin böyle bir şansı yok. Dolayısıyla bazı insanlar çok kaybedecekler. Ofisten çalışmak artık moda ve ben pek çok şirketin pandemi bitse de ofisini açacağını zannetmiyorum. Çünkü yapılan araştırmalar evden çalışan kişilerin çok daha verimli çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla pek çok çalışan evden çalıştığı zaman onlara hizmet veren işte restoranlar, kafeler, ayakta satıcılar, bizdeki büfeler, yok ne bileyim onları taşıyan çocuklar hepsi işsiz kalacak. Ve arkadaşlar çok iyi biliyoruz. Uzun soluklu işsizlik beceri kaybına neden oluyor. Verimliliğin düşmesine neden oluyor. Ve sonuç olarak da tabii iş gücü verimliliği azaldığı için dünya çok uzun süre potansiyelinin altında büyüyor. Bakın daha bir sene daha bu salgın devam ederse belki 400-500 milyon vaka göreceğiz. Bunların %99'u kurtulacak ama uzun süre bazı semptomatik hastalarda uzun süre iş hayatına dönemiyorlar. Bu yükleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Ve en son olarak da tabii böyle eğer yani Rus aşısı dua ediyorum inşallah yararlıdır ve yan etkisi yoktur diye ama yoksa sabit sermaye yatırımı da olmayacak. Çünkü işlerinin daraldığını gören hangi iş insanı sabit sermaye yatırımı yapar? Daha önce defalarca izah ettim. Aşağıdaki videolarıma bakabilirsiniz. Bir ekonomide büyümenin sürdürülebilir olması için önce genç nüfusun sürekli olarak beceri düzeyini yükseltmesi, ikincisi de var olan sanayinin, teknolojik altyapının yeni yatırımlarla sürekli yenilenmesi, verimliliğinin artırılması lazım. Bunlar da olmayacak. Ve Türkiye'de de bütün bunlar geçerli. Evet sevgili arkadaşlar, sizin için ne gibi dersler var? Valla artık Google'dan öğrenmeyi öğreneceksiniz gençseniz. Yani bu konuda bahaneniz yok. Google'da Türkçe istediğiniz konuda binlerce kaynak var. Açıp okuyun. Eğitiminizden kendiniz sorumlu olacaksınız. Kendi cep telefonlarınızdan da oturduğunuz yerde eğitim alabilirsiniz. En azından hocaya soracağınız soruları öğrenirsiniz. İş insanları açısından ben görüyorum bazı anketleri. İşte herkes çok umutlu, bitti, geride kaldı, coşuyoruz. Böyle olmayacak. Bunu çok açık söylüyorum. Ve temkinli olmalarını istirham ediyorum. Ama bunun da ötesinde bir şey daha istirham ediyorum. Sürekli olarak hükümet politikalarını destekleyici açıklamalar yapmayın. Gerçeği gidin saraya anlatın. Ve saraydan daha fazla destek ve daha akılcı politikalar izleyin. Çünkü biz halk olarak taleplerimizi bizi yönetenlere bildirmezsek onlar bildiklerini yapacaklardır. Değerli arkadaşlar, yayınımız burada bitiyor. İşte reklamımı yapayım. Bugünlerde Google'a girin, İngilizce Turkey yazın. Karşınıza sadece AKP'ye yakın kanalların yazdığı haberleri göreceksiniz. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de bir İngilizce YouTube kanalı başlattım. Real Turkey Channel. Sizin İngilizcenizi ilerletmekte yardımcı olabilir. Veyahut da İngilizce bilen veyahut da patronlarınıza, çalışan arkadaşlarınıza
ya da yurt dışındaki dostlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Hepinize çok teşekkür ederek önlerinizden hürmetle ayrılıyorum. Föş Alasmaldık diyorum.